Tarih boyunca insanlar, önce kabileler, sonra ordular, en sonunda devletler halinde bir araya geldi. Ve ne yazık ki bu birliktelikler çoğu zaman savaşlarla sonuçlandı. Kimi zaman zengin kaynaklar için, kimi zaman inanç uğruna, kimi zamansa bir avuç toprak yüzünden. Ama tarihte öyle savaşlar var ki insan duyunca ister istemez soruyor, bu da mı gerçekten yaşandı? Kimi değersiz bir eşya yüzünden patlak verdi. Kimi bir pastacının zararıyla başladı. Hatta bazıları insanlarla kuşlar arasında yaşandı. Bu haftaki konumuz tarihteki en garip savaşlar. Hazırsanız tarihin en absürt çatışmalarına doğru kısa ama şaşırtıcı bir yolculuğa çıkalım. Takvimler 1969 yılının 14 Haziran gününü gösteriyordu. El Salvador ve Honduras 1970 Dünya Kupası elemeleri kapsamında karşı karşıya gelecekti. Maç sadece bir futbol karşılaşması değildi. İki ülke arasında yıllardır süren göçmen krizi, toprak anlaşmazlıkları ve ekonomik gerginlik sahaya taşınmıştı. İlk maçta Honduras kazandı, ikinci maçı El Salvador aldı. Ancak ikinci maç sonrası ortam öyle gerildi ki sokaklarda kavgalar, linçler, protestolar patlak verdi. 27 Haziran'daki 3. maç öncesi diplomatik ilişkiler tamamen koptu. Ve birkaç gün sonra 14 Temmuz 1969'da top mermileri devreye girdi. Savaş 4 gün sürdü. Yüzlerce insan öldü, binlercesi evsiz kaldı. Ateşkes imzalandığında geriye ne bir kazanan kalmıştı ne de anlamı kalan bir maç. Tarih onu futbol savaşı olarak yazdı ama aslında bu hikaye futbolun değil, insan öfkesinin sınır tanımazlığının bir göstergesiydi. Futbol savaşı gibi Pestri Savaşı'nın da arkasında politik gerilimler vardı. Meksika'da yıllardır süregelen Fransız tüccarların uğradığı zararların karşılanmaması ve Fransa'nın biriken diplomatik stresi kısa sürede bir krize dönüştü. Ama savaşın fitilini ateşleyen olay tahmin edeceğiniz gibi oldukça sıra dışıydı. 1838 yılında Meksikalı askerler Fransız pastacı Monsieur Remontel'in dükkanından pastaları çaldı. Meksika devleti tazminat ödemeyince iki ülke arasındaki gerilim çatışmaya dönüştü. Fransa donanması Veracruz limanını günlerce topçu ateşiyle bombardımana tuttu. Çatışmalarda ne yazık ki birçok insan hayatını kaybetti. Tarih bu savaşı Pastry War yani pastacı savaşı olarak kaydetti. Ve tarihin gösterdiği gibi bazen büyük devletlerin silahlarını harekete geçiren tek bir pastacı ve birkaç çalınmış pasta olabiliyor. Eğer Pastry Savaşı size garip geldiyse bir de bu savaşa bakalım. Önceki savaşlarda arka planda politik sebepler ve bir kıvılcım vardı. Bu savaşta ise durum tamamen farklıydı. Orta Çağ'ın İtalya şehir devletleri birbirleriyle siyasi çekişmeler yerine ekonomik rekabetler yüzünden sürekli gerginlik içindeydi. Ve tam da bu dönemde bir kova çalındı. Evet, bir kova. Bu küçük olay uzun süredir biriken rekabetin patlamasına ve tarihin en garip savaşlarından biriyle sonuçlandı. Savaşta askerler karşı karşıya geldi ve ne yazık ki birçok insan hayatını kaybetti. Küçük bir eşya uğruna yaşanan kayıplar, savaşın absürtlüğünü daha da derinleştirdi. Tarih bir kez daha gösterdi ki, bazen bir kova, insanlardan daha değerli olabiliyor. Modena, zaferin simgesi olarak kovanın sergilenmesini sağladı ama kayıplar bu garip hikayenin gölgesinde kaldı. Şimdiye kadarki tüm garip savaşlar insanlar arasında gerçekleşmişti. Ancak bu seferki savaş, işi tamamen absürt bir seviyeye taşıyor çünkü bu kez savaşın taraflarından biri deve kuşlarıydı. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlara karşı deve kuşları. 1932 yılında Batı Avustralya'da çiftçilerin buğday tarlaları binlerce deve kuş tarafından tahrip ediliyordu. Mahsuller yok oluyordu ve çiftçiler yardım için hükümete başvurdu. Hükümet çözümü askeri müdahalede buldu. Makineli tüfekler, askerler ve stratejik planlar. Ama karşılarındaki düşman hızlı, çevik ve sayıca çok fazlaydı. Askerler günlerce deve kuşları avlamaya çalıştı ama kuşlar neredeyse hiç etkilenmedi. Tarlalar hala tehdit altındaydı ve ordunun çabaları çoğunlukla boşa gitti.
Sonuç olarak tarih insanlarla kuşlar arasında yapılan en garip çatışma olarak kaydetti bu olayı. İnsanlar kaybetti, kuşlar kazandı. Ve bu savaş hala tarihin en absürt askeri operasyonu olarak anılıyor. Bazen tarihin gösterdiği gibi doğa karşısında insanın teknolojisi bile yetersiz kalabiliyor. Gördüğünüz gibi tarih sadece büyük savaşlar ve kahramanlık hikayeleriyle dolu değil. Bazen en garip ve absürt sebepler insanları çatışmaya sürükleyebiliyor. Bir futbol maçı, bir pastacı, bir kova ve hatta deve kuşlar. Hepsi insan tarihinin tuhaf ve şaşırtıcı anlarına işaret ediyor. Bu savaşlar bize gösteriyor ki bazen insanlar mantıklı sebepler peşinde koşarken küçük detaylar tüm dengeleri değiştirebiliyor. Ve kim bilir, belki de tarih boyunca daha pek çok garip savaş yaşandı. Biz sadece en absürt ve en şaşırtıcı olanlarını derleyebildik. Tarihin tuhaflıkları bitmez ve her zaman bize gülümsetecek, düşündürecek yeni hikayeler sunar. Bir dahaki videoda bir başka şaşırtıcı ve tuhaf konuyla karşınızda olacağız.